Arkadaşlar merhaba, Coin Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance Futures yani Binance kaldıraçlı işlemler hakkında bilgiler vereceğim. Hesap açılışından tutun emir tiplerine kadar long short nasıl yapılır, hesap makinesi nasıl kullanılır, stop loss nasıl yapılır, fonlama ücreti nedir? Her türlü bilgiye bu videoda erişebileceksiniz. Böyle videoların devamının gelmesi için kanala abone olup videoya like atarak destek olabilirsiniz. Haydi başlayalım. Öncelikle Binance kaldıraçlı işlemler dediğimiz şey 125 kaldıraca kadar size imkan sunuyor. Fakat bunu hiçbir zaman önermiyorum. Çünkü bu çok riskli ve bu artık kumara giren bir şey. Binance kaldıraçlı işlemlere girmek için öncelikle Binance hesabınızın yanında bir hesap daha açmanız lazım. Fakat bu çok basit. Gözünüzü korkutmasın. Şuradan dili bir İngilizce yapalım. Çünkü kaldıraçlı işlemleri yapmak için İngilizce yapmamız gerekir. Şunu bir İngilizce yapalım. Bakın burada direkt derivatives var. Derivatif dediğimiz şey bu kaldıraçlı işlemler platformlarıdır. Burada bir USDT M Futures var. Bir de burada Coin Margin Futures var. Coin dediğimiz şey mesela sizin elinizde Qtum var ve bu Qtum'la direkt kaldıraçlı işlemler yapabiliyorsunuz elinizdeki coin ile. Fakat burada işlem yapmak için şu USDT Margin Futures'ta işlem yapmak için ise elinizde dolar olmak zorunda. Sadece doları buraya transfer edebiliyorsunuz. Şimdi hepsinden bahsedeceğiz. Öncelikle buraya bir hesap açalım. USDT Margin Futures'a geldiğimizde size ilk defa hesap açıyorsanız bir referans kodu soracak. O referans koduna veya benim açıklama kısmına bıraktığım linke tıklarsanız ömür boyu %10 komisyon indirimli linkten kayıt olabilirsiniz. Yani şuraya indirimli yazacaksınız. Bu hesabı açtığınızda size bir kod sorduğunda indirimli yazarsanız hem bize de katkı sağlamış olursunuz hem de %10 ömür boyu indiriminiz olmuş olur. Şimdi geri gelelim. Hesabı açtık ve şimdi de buraya bir para transferi yapmamız lazım. Onun için de bakın şurada transfer yazıyor. Şurada görebilirsiniz transfer. Buna tıklıyoruz ve spot cüzdanımızdan, spot wallet dediğimiz spot cüzdan, yani bu spot cüzdan dediğimiz normal kaldıraçsız bizim her zaman yıllardır yaptığımız al-sat işlemini yaptığımız yer. Şimdi buradaki paramızı şuraya transfer edeceğiz. Yani bu da dediğimiz USDT M Futures'a transfer edeceğiz. Şuradan coin'i seçiyoruz. Buraya işlem yapmak için sadece USDT gönderebiliriz. Ayrıca buraya eğer biraz da BNB gönderirseniz komisyonlarınızda biraz daha fazla indirim olacaktır. Çünkü Binance borsasında bildiğiniz gibi BNB tuttuğunuzda platformlarda farklı indirimlerden yararlanabiliyorsunuz. Şimdi burada da paramızı istersek elle de girebilirdik. Bakın buraya tam $1500 yolluyorum. Confirm diyorum, onaylıyorum ve şu anda para buraya geldi. Şu anda $1500 buraya transfer ettik. Daha düşük miktarlar da transfer edebilirsiniz. Ben şu an size videoda göstermek için yapıyorum. Bakın mesela şurada $2.49 varmış. Confirm diyorum. Ve bunu da transfer ettim. Tüm parayı buraya transfer ettim. Şimdi bir pozisyon açalım ve yavaştan başlayalım. Çünkü video biraz uzun sürecek. Pozisyonu hemen şu an açalım ki videoda size gösterebilecek malzememiz olsun. Öncelikle benim taktiğim nedir? Ben buraya $1500 attıysam hepsini bir yere bağlamam. $1500'ın hepsiyle burada işleme girmem. Şuradan coin'i seçiyorum. Ben şu an Ethereum'a girmek istiyorum. Ethereum'da kaldıraç işlemler yapacağım. ETH USDT Perpetual'ı seçtim. Burada bakın al-sat tahtası var Ethereum'un. Şuradan ben Ethereum'u longlamak istiyorum. Longlamak istediğimde de burada farklı modlar var. Önce coin'i seçtik. Şimdi burada da izole mi, cross mu ona karar vereceğiz. İzole dediğimiz şey nedir? İzole işlem yaptığınızda sizin likidasyon fiyatınız ve bakiyeniz sadece işleme girdiğiniz kadarıyla ölçülüyor. Yani benim burada $1500 varsa ve ben izole modla $500'la girersem hani param sıfırlansa bile sadece izole moddaki sıfırlanır. Şuradaki diğer $1000 durur. Fakat eğer cross girerseniz ise likidasyon fiyatınız düşer. Yani paranızın sıfırlanmasına uzak olursunuz. Ama sıfırlandığınızda da tüm futures bakiyeniz gider. Bana çok soruluyor hocam cross moddayken para battı ve diğer spottaki cüzdanımdaki para da eksilir mi diye. Öyle bir şey yok. Sadece futures'a transfer ettiğiniz para sıfırlanır. Şimdi biz bir örnek olaraktan bir izole ile bir işlem açalım. $500'lık bir Ethereum long'u girelim. Şuraya da size'ını kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Şuradan bakın altta şurada cost gözüküyor. Bakın tam $500'lık. Şunu arttırdığımda cost değişiyor. Bu cost sizin bu pozisyona ne kadarla girdiğinizi gösterir. Şuradan kaldırıcı da 5x. Kaldırıcı ayarlamayı unutmayın arkadaşlar ve hiçbir zaman 10 kaldırıcı geçmeyin. 10 kaldırıcının üstü gerçekten kumara girer. Batarsınız. Çünkü bu piyasa bildiğiniz gibi çok volatil. Volatil dediğimiz nedir? Yani bir anda Elon Musk tweet atıyor mesela. Dogecoin uçacak diyor. Bir anda %15 artıyor, %20 artıyor.
ve siz o sırada short'taysanız yani Dogecoin'in düşüşüne oynadıysanız çok büyük zararlar ediyorsunuz ve hani çok sıkıntılı zamanlar yaşayabilirsiniz. O yüzden kaldırıcımızı düşük tutup stop loss'umuzu kesinlikle koymalıyız. Ben bu işlemi 10 kaldıraçla yapacağım. Şuradan artı eksi yaparak da bunu yapabilirsiniz. Onaylıyorum. Kaldıracım hazır. İşlem türümü seçtim. Limit emiri seçtim. Burada market emiri de var. Market emirde çok daha fazla komisyon ödersiniz. Hani gerek yok. Market emirini nasıl kullanıyoruz? Aldığınız kripto para bir anda mesela Elon Musk açıklama yaptı. Bir anda çok fazla yükselecek. Çok anlık. Anlıksa hemen market emri kullanın bitsin. Çünkü limit emiri o zaman almaz. Limit emirde biz düşüğe emir atıyoruz ve o emirin gelmesini bekliyoruz. Mesela şuraya ne yazalım? 1899 yazdım. Şuradan 500 doları da seçelim. 500 dolarımızı da seçtik. Long diyorum ve benim emrim şu anda bu markette. Şunu da şöyle yaptığınızda farklı şu modları mesela değiştirelim. 0.01 buradan 1'e yapabilirsiniz. Bakın benim emrim 1899'da. Şuradan tekrardan 0.01'i alalım ve birazdan bizim emir gelecek. Şu anda bizim emrimiz Open Orders'da. Bakın Open Orders'da yani açık emir kısmında. Bu emir gerçekleştiğinde şurada pozisyon kısmına gelecek. Biz o sırada başka coin'e de işlem açabiliriz veya Ethereum'da şu anda paramın 1/3 ile long'dayım. Baktım Ethereum 1880'e falan düşüyor. O zaman paramın ikinci kısmıyla da girerim. Sonra tekrar diğer kısmıyla da girerim. En son baktım zarar çok büyüyor. Şuradan stop loss yaparım veya direkt zarar büyümeden pozisyonu kapatır giderim. Çünkü burada kesinlikle duygusallık yapmayın. Yani tüm bu kripto paralardaki bakiyenizin %5'inden fazlasıyla işleme girmeyin. Çünkü buralar gerçekten çok riskli. Özellikle tecrübeniz yoksa ben bile çok tecrübeliyim diyorum. Hani piyasa çok volatil. Ben de hata yapabiliyorum. Her zaman stop loss kullanın. Yani tüm paranızı tek seferde kullanmayın. Parçalı işlem açın. En fazla 10 kaldıraç kullanın. Tekrar dediğim gibi. Teknik ve temel analizi beraber yapın. Bu dediğim şey nedir? Teknik analizi yaptınız. Baktınız Ethereum yükselmeye çok müsait. Ethereum değil de hadi Dogecoin'den veya Bitcoin'den örnek vereyim. Dogecoin'de eğer işleme giriyorsanız mesela Elon Musk'ın tweetlerini sürekli takip etmeniz lazım. Adam güzel bir şey söylüyor, yükseliyor. Kötü bir şey söylüyor, düşüyor. Ve siz bunu işlemdeyken, terste kalırken bu haberler size gelirse mahvolursunuz. O yüzden mesela Twitter'da o haber takibini yapın. FOMO ile işleme girmeyin. Yani doğru anı bekleyin. Malı alırken kazanın. Baktınız mesela ben ne zaman bu kaldıraçlı işlemlere genelde girerim? Bitcoin 60 bin dolardan 45 bin dolarlara falan düştüğünde böyle aniden %20 falan düşük kaldıraçla ben girmeyi deniyorum. Yani düşerse mesela 45'ten 44'e düşerse biraz daha alım yapıyorum falan. Böyle kademeli alımlar yapıyorum. Sabırlı olmak lazım. Long'lara girmek için destekleri bekleyin. Ve short'a girmek için de dirençleri bekleyin. Yani ortalardan alım yapmayın. Kısaca bir uyarılarımı da yaptım. Bizim emir hala almadı. Bakın buradan farklı coin'le de işlem açabiliriz. Mesela neyle açalım? Ben Dogecoin'e bulaşmıyorum. Şurada BTC ile işlem açalım. Bitcoin'in ben daha da yolunun olduğunu düşünüyorum. Belki şu an yükselmez. Tamam yükselmezse de stop loss oluruz. Yani stop oluruz. Yani yapacak bir şey yok. İlla olacak edecek böyle sürekli kazanacağız diye bir kaide de yok bu arada arkadaşlar. Burası kurtlar sofrası. Burada para kazanmak belki kolay gibi gözükebilir dıştan fakat gerçekten çok zor bir şey. Ama kazandığınızda da çok güzel oluyor. Orası da ayrı. Şuradan buy long diyorum. Şurada gördüğünüz gibi emrimizi koyduk ve bekliyoruz gelmesini. Bu emir geldiğinde de bakiyemizin yaklaşık 3'te 2'siyle biz işleme girmiş olacağız. Burada limit kısmı var. Market kısmına girerseniz direkt mesela şuradan seçeyim. 40 dolarlık direkt buy long diyorum ve direkt işleme giriyor. Burada short girmek isterseniz de bu şekilde. Bu arada long ve short nedir? Long dediğimiz şeyler gireceğiniz kripto parada yükseliş bekliyorsanız long girersiniz. Gireceğiniz kripto parada düşüş bekliyorsanız short girersiniz. Bu platformda kar ve zararlarınızı önceden tahmin edebilirsiniz. Yani pozisyona girmeden önce veya pozisyondayken mesela Ethereum'un fiyatı 2000 dolara gelirse ne kadar kazanacağım tarzında tahminleri yapabilirsiniz. Onun için de şu sağ alt köşede hesap makinesi işlemi var. Burada mesela şu an girdiğimiz Ethereum pozisyonu için bir hesaplama yapalım. Bakın pozisyon burada. Pozisyonumuzun büyüklüğü 2.64 Ethereum, 10 kaldıraç. Giriş fiyatımız 1899 dolar. Şu anki fiyatı 1904 dolar. Ve şurada da likidasyon fiyatımız var. 1717 dolara Ethereum düşerse benim buradaki 501 dolarım bitecek. Yani direkt sıfırlanacak. Bu parayı kaybedeceğim.
Şurada da P&L dediğimiz şeyler var. P&L dediğimiz sizin dolar olarak karınız veya zararınız. ROE dediğimiz şey de yüzdesel olarak sizin karınız veya zararınız. Şimdi hesap makinesine gelelim ve Ethereum'a biz kaçtan girmişiz? 1899'dan girmişiz. Fiyat kaç olursa biz Ethereum'dan çıkacağız. Mesela 2000 dolara gelirse ben Ethereum'dan çıkacağım. Ne kadarlık benim quantity yani miktarım var, büyüklüğüm var? 2.64. Şuraya da 2.64 yazıyorum. Hesapla diyorum. Bakın eğer benim Ethereum 1899'dan, bu arada şu kaldıracı da 10 yapalım. Onu unuttuk. Çünkü biz 10 kaldıraç girdik. Bakın şurada. Hesapla diyorum. Eğer Ethereum 1899 dolardan 2000 dolara giderse benim demin açtığım işlem, benim 500 dolarım yaklaşık 266 dolar kazandıracak. Yani 767 dolarım olacak ve %53'lük bir karım olacak. Bu güzel. Bunu short için de hesaplayabilirsiniz. Ayrıca şurada target price var, yani hedef fiyat. Bunu da şimdi kaldıracımızı alalım. 10 kaldıraç yapıyorum. Çünkü ben 10 kaldıraç girdim. Giriş fiyatım 1899. Ben bu işlemde ne kadarlık kar etmek istiyorum? Ben bu işlemde %100'lük bir kar etmek istiyorum. Hesapla diyorum. Eğer fiyat 2088 dolara gelirse benim karım %100 olacak. Bakın şuradaki yeşillerin anlamı ben long girmişim. Eğer burada kırmızı olsaydı short girmiş olacaktım. Burada maximum open ve open price var. Bunların hepsine bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar hakkında çok detaylı video çekmiştim. Coin Mühendisi YouTube kanalında, ki bu videonun açıklama kısmına da koyarım. Ben Binance Futures eğitim diye bir seri çektim. Binance Futures'a giriş, özel taktikler, batmamanız için 8 tavsiye, mobil kullanım, likidasyon nedir, kaldıraçlı işlemlerle kar etmek, likidasyon hesaplama tarzında çok güzel eğitim serileri çektim. Türkiye bu eğitim serisinden bütün Binance Futures'ı öğrendi. Ben de bu konuda gururluyum. Öğrenmeye devam. Sırada fonlama ücreti var arkadaşlar. Fonlama ücreti dediğimiz nedir? Bakın şurada funding yazıyor. Bu funding dediğimiz şey, siz 8 saatte bir burada komisyon ödüyorsunuz. Bazen longçular shortçulara öder bu komisyonu. Bazen de shortçular longçulara öder. Bakın şu funding'in yanında eksi yazmadığı için longlar shortlara ödüyor. Fakat eksi yazsaydı, yani bu oran, funding oranı, fonlama oranı eksi yazsaydı shortlar longlara ödeyecekti. Bu short ve longların saatleri var, ödeme saatleri var bunların. Sabah 11, akşam 7 ve Türkiye saatiyle de gece 3. Bakın bir sonraki ödemeye 6 saat 47 dakika kalmış. Yani ben şu anda bu videoyu çektiğimde saat 12'yi 12 geçiyor. Yani saat 7 gibi longlar shortlara ödeyecek. Bu komisyon oranını biz borsaya ödemiyoruz. Yani ben şu an long'da olduğum için mesela short açanlara ödeyeceğim. Short açan mesela Amerika'daki Volcker'a ödeyeceğim mesela. Eğer bu eksi olduğunda da ben long'daysam onlar bana ödeyecek. Bu sebeple günler süren pozisyonları açık tutma işlemini çok yapamıyoruz. Çünkü pozisyon açık kaldıkça sürekli komisyon ödeme durumumuz olabiliyor. Şurada mark dediğimiz şu anki fiyat. Şuradan coin'i tekrardan değiştirelim. Başka bir coin'de işlem açalım. Mesela BTC'ye tekrardan gelelim. Ve Bitcoin'in fiyatı gördüğünüz gibi 61 bin dolarlara çıktı. Ve ben demin videonun başında bir emir vermiştim. Bakın bu emri hala almadı. Çünkü limit emir verdim. Eğer piyasa emir verseydim hemen alacaktı. Fiyat 60.827'ye gelene kadar bu fiyatı almadı. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. Bu Binance Futures'taki fiyat ile normal Binance Spot'taki fiyat farklı. Yani işlemlerinizi açarken buradaki fiyata göre bakın. Teknik analizlerinizi falan yaparken buradaki fiyata göre yapın. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şurada dili seçebilirsiniz. Türkçe falan yapabilirsiniz. Burada para birimi falan var. Ama genelde ben bunu böyle kullanıyorum. Şuradan ekranın rengini değiştirebilirsiniz. Bakın beyaz oldu. Ama beyaz benim gözümü yoruyor. Biraz da karışık geliyor bana. Alışmışım siyah. Buradan bunu siyah yaptım. Şuradan modlarınızı değiştirebilirsiniz. Pro mod var, full screen var. Şuradan bu ayarları kolayca yapabilirsiniz. Şurada renk ayarları falan var. Ve burada bakın grafik analizleri var. Yani 15 dakikalık grafik var. Şurada orijinale tıklarsanız 15 dakikalık grafiğimiz var. 4 saatlik grafiğimiz var. 1 haftalık grafiğimiz var. Bitcoin'in fiyatı 3600 dolarlardan oldu. 62 bin dolarlara kadar geldi. Cidden çok büyük bir yükselişti. Ve eğer burada longlamışsanız, ki biz buralarda baya longluyorduk. Çünkü yükseleceği çok belliydi. Bir de halving sezonu vardı Bitcoin'in. Bitcoin halvingden sonra tarihsel döngüye bakarsanız hep bir boğa sezonu yaşamış ve fiyatı yükselmiş.
O yüzden biz longluyorduk. Hani bu long short'tan da güzel kazandık. Fakat longlamayıp shortlasaydık da paramız batacaktı. Yani çok dikkatli olun ve stopu kesinlikle kullanın. Bakın burada çok değişik fiyat hareketleri var. Şurada bir ara Elon Musk'ın Tesla'sı Bitcoin aldığını açıkladı. Fiyat oradan yükseldi falan. Yani sürekli kurumsal yatırımcılar girdikçe de fiyat yükselmeye devam ediyor. Fiyat buradan sonra artık riske girdi. Hani ben biraz daha bir yükseliş bekliyorum. Şimdi size yüksekten aldırmamak için fiyat söylemiyorum. Şurada open orders'ımızı hala almadı. Ve mesela artık bu fiyata bir daha geri gelmeyeceğini düşünüyorsak şurada cancel diyoruz. Yani iptal ediyoruz. Ve paramızla tekrardan bir işlem açabiliyoruz. Örnek verelim. Şu anda izole moddayım ve kenarda param var. Bu parayı da işleme sokmak istersem veya bu paramı işlemden çıkarmak istersem bakın şurada artı işareti var. Burada add margin kısmından maksimum diyorum mesela. Buradan 950 dolarımızı bu pozisyona dahil etmek istiyorum. Confirm diyorum ve pozisyonu bakın margin miktarım arttı. Pozisyonu dahil ettim. Bu pozisyonu azaltmak, yükümü azaltmak istersem de remove diyorum. Ve buradan mesela ne kadarlık 500 doları buradan remove yapıyorum. Onaylıyorum. Bu işlemi böyle ayarlayabiliyorum. Bakın burada likidasyon fiyatım da değişiyor. Tekrardan göstereyim. Mesela margin ekle diyorum. 400 dolarlık margin eklediğimde bakın şu anda liquid price 1546 idi. Confirm diyorum. Fiyat buradan bayağı değişebiliyor. Şurada remove margin diyorum. 300 tane mesela remove diyorum. Bakın likidasyon fiyatım değişiyor. Confirm diyorum. Ve likidasyon fiyatı buralarda böyle değişebiliyor. Durum bu şekilde. Şu anda izole işlem ile işlemlerim açık olduğu için şu modu değiştiremiyorum. Yani cross yapamıyorum. Bu da önemli. Eğer izoleyi kapatmadan cross yapmak isterseniz öyle bir şey olamayacak. Önce şu pozisyonu kapatmamız lazım. Öyle yapabiliriz anca. Bakın pozisyonlarda nasıl kapanır? Gelin onu da göstereyim. Şimdi şuradan limiti seçiyorum. Bakın limitten kapandı. Neden? Direkt şuradaki fiyatı girilmiş. Mesela şöyle yapalım. Ethereum 2000 dolara gelirse benim pozisyonumu kapat diyorum. Bakın Open Orders'ta sell fiyatına 2000 yazdı. Ve 2000'e geldiğinde otomatik olarak kapanacak. Peki bu iyi durum senaryosu. Eğer şunu bir iptal edelim. Eğer Ethereum'u 1904 dolardan girdik ve uykumuz geldi. O zaman ne yapacağız? Şurada stop limiti seçeceğiz. Stop loss yapmak istediğimizde yani zarar kes yapmak istediğimizde şu an Ethereum'un fiyatı 1904 dolar. Eğer Ethereum 1880'in altına gelirse benim Ethereum'larımı 1877'den sat diyeceğiz. Ve burada da ne kadarlık Ethereum'umuz var? 2.64 Ethereum'umuz var. Bunu da giriyorum. Burada sell short diyoruz. Ve buradan stop loss'u da kurabiliriz. Şimdi Ethereum pozisyonumuzu kapatmayı öğreteyim. Şurada Open Orders'dan kapattım. Yani açık emirimi kapattım. Bakın benim şu an bu pozisyonda 12 dolarlık bir karım var. 650 dolarla girdiğim pozisyonda 12 dolarlık karım var. Şurada limit fiyatını seçiyorum. 1905'e geldiğinde benim pozisyonumu kapat diyorum. Şurada da limite tıklıyorum. Bakın Open Orders'a geldi. Fiyat 1905 dolara geldiğinde bizim pozisyonumuz kapanacak. Şurada Open Orders var. Order History var. Transfer geçmişiniz var. Burada da işlem geçmişiniz var. Şu anda Ethereum 1500 dolara doğru yaklaşıyor ve benim emrim birazdan satılacak. Onun dışında şurada Order History var. Yani emir geçmişiniz var. Emir geçmişinde bakın şurada 1 aylık, 3 aylık. Buradan bakabilirsiniz. Trade History'niz var. Alsat geçmişiniz var burada da. Trade History. Burada 1 haftalık, 1 aylık, 3 aylık bakabilirsiniz. Şurada da transfer geçmişiniz var. Oraya da tıklayıp oradan kolay bir şekilde bu işlemleri görebilirsiniz. Şurada kaldıraç olayı çok önemli arkadaşlar. Yani 100x'e kadar hani size izin veriyor. Fakat kesinlikle yapmayın. Yani batarsınız. Şimdi isterseniz 1 dolarla da deneyeyim. Hani 1 dolarla da nasıl batacağınızı görün. Hani kazanırsanız da şansa kazanırsınız. Bir kere kazandın tamam. 2 kere kazandın tamam. Üçüncüsünde hepsini kaybedersin biter. Hani gerek yok. Macera aramayın. Zaten zengin olmak o kadar kolay olsa böyle bir 100 kaldıracı açmazdı borsa bence. 100x mantıklı adam, akıllı adam işi değil. Onu da söyleyelim. Şimdi Binance Futures'ın ana sayfasına gelelim. Ana sayfaya geldiğimizde information var. Yani burada datalarınız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Aylık ne kadar kazanabiliyorsunuz? Günlük ne kadar kazandınız? Bakiyeniz önceden ne kadarmış, şimdi ne kadar artmış?
tarzında işlemlere bakabilirsiniz. Şurada Binance Futures turnuvaları var. Yani bir takım oluşturuyorsunuz ve o takımla beraber al-sat yapıp dereceye girmeye çalışıyorsunuz. Dereceye girerseniz çok güzel ödüller sizi bekliyor. Şu anda biz USDT Futures'ta takıldık. Şimdi ise Coin Margin Futures'a gelelim. Tıklıyoruz. Burası da başka bir dünya. Şimdi burayı da size tanıtayım. Burada quarterly dediği çeyrek çeyrek böyle kontratlar falan var. Burada şu an cross 20x'teyiz. Şimdi transfer diyelim ve buraya bir transfer yapalım. Burada transfer dediğinizde farklı farklı coinleri buraya transfer edebiliyorsunuz. Normalde biz ne yapıyorduk USDT Margin Futures'ta? Paramızı dolara çevirip transfer ediyorduk ve dolarla işlemler açıyorduk. Fakat bazıları gelip diyor ki hocam diyor ben diyor elimdeki Neo'yu veya elimdeki Ethereum'u satmak istemiyorum. Ben elimdeki Ethereum'u satmadan işlem açabilir miyim diyorlar. O da tam olarak bu işte. Şimdi gelelim transfer diyelim ve spot cüzdanımızdan Coin Margin Futures'ımıza transferimizi yapalım. Şimdi ben bu işlem için ne yapmak istiyorum? Elimdeki nelerle ben transfer yapayım? Benim elimde BNB vardı ve BNB ile işlem açabiliyorum. Bu arada bu her coin'de olmuyor. Yani her coin'i bu desteklemiyor. Bu sadece burada yazan coin'lerle Coin Futures işlemi yapabilirsiniz. Şöyle gelelim ve BNB transferimizi yapalım. %100 diyorum. Şu anda 6 BNB'yi buraya transfer ediyorum. Ve transferimiz gerçekleşti. Şimdi bu BNB'ler ile ben işlem açacağım. Şimdi BNB'yi seçelim. BNB'nin farklı kontratları var. Ben BNB USDT Perpetual'ı seçiyorum. Buradan kaldıracı ayarlayabiliriz. Kaldıracı 5x yapalım, onaylayalım. Burada limit kısmına da gelelim. Bakın burada kaç BNB ile işlem açacağınız gözüküyor. Ve mesela şöyle yapalım. Biz bir BNB'lik bir long işlemi girelim. Şu anda Open Orders'a geldi. Buradaki fiyatlar biraz farklı arkadaşlar. Ona dikkat edin. Yani buradaki fiyatlar üzerinden yapın. Ben çok Coin Futures'ı kullanmıyorum açık söyleyeyim. Çünkü fiyatları falan farklı. Bana biraz daha böyle karışık geliyor. Ben genelde USDT Futures kısmında işlem yapıyorum. Ama çok soran arkadaşlarımız vardı. Onun için bu videoda da göstermek istedim. Bakın burada farklı farklı kontratlar var. Quarterly dediğimiz şeyler böyle çeyrek kontratlar. Yani mesela bunların belli bir süreleri oluyor. Mesela bakın bu quarterly kontratın süresi 06.25'e kadarmış. Yani 25 Haziran'a kadarmış. 25 Haziran tarihinde bu kontratı açık tutarsanız pozisyon otomatik olarak kapanacak. Yani size sormadan kapanacak. Çünkü bu kontratların süreleri var. Bakın XRP USDT çeyrek kontratının süresi 26 Mart'ta bitiyor. Bunlara dikkat edin. Burada farklı farklı coinler var. Yani buralar çok zevkli ama bu işi kumara çevirmezseniz hani bir darphane burası. Ama kumara çevirmezseniz ve düzgün kurallara uyarsanız, eğer kurallara uymazsanız gerçekten sıkıntılı günler sizi bekler. Haberiniz olsun. Şöyle long diyelim. Bakın işleme şu anda girdim. Şu anda BNB cinsinden long'a girdim. Şurada kaybım BNB olarak olacak. Yani çok güzel bir gösterim. Buradan Open Orders'ınızı tekrardan görebilirsiniz. Kaldıracınızı dediğim gibi unutmayın değiştirmeyi. Farklı farklı coinler destekleniyor burada. Açıklama kısmına kayıt linkini bırakıyorum. Ayrıca şuradaki bahsettiğim Binance Futures eğitim setini de bırakıyorum. Ücretsiz tamamen. Coin mühendisi takipçilerine özel hazırladık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şu pozisyonu da kapatalım. Bakın market emrinden direkt kapat dediğinde kapanıyor. Şurada da order history'e geldiğinizde görebiliyorsunuz direkt neler yaptığınızı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videoya like atarak, yorum atarak, paylaşarak destek verebilirsiniz. Sorularınızı yorum kısmına bekliyoruz. Görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler diliyoruz. Kaldırıcı yüksek tutmayın, risk almayın. Yoksa çok üzülürsünüz. Baştan bu uyarımı da eklemek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.